Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yumuşacık nefis bir sodalı poğaça tarifim var. Simit lezzetinde dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı sıcak sütümüzü koyuyoruz. Kullandığımız süt sıcak olsun arkadaşlar, çünkü soda oda sıcaklığında olacak. Isıyı dengelemiş olacağız. Üzerine 200 milimlik maden suyu ilave ediyorum. Bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı toz şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Şimdi bütün bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri erittikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine yumurta ekliyorum. Bu tarifimde 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını poğaçaların yüzüne sürmek için ayırdım. Daha sonra yine karıştırıyorum. Son olarak da unu ve tuzu ekleyerek güzel yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bütün malzemeler yeteri kadar karıştı. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekledim. Şimdi içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamuru yoğurduktan sonra içerisine tereyağımızı ekleyeceğiz. İlk olarak bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum ve hamuru toparlıyorum. Bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sizlere de tavsiyem unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Şimdi içerisinden spatulayı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra, kıvamını aldıktan sonra tereyağını ekleyeceğim. Hamurunuzun olabildiğince yumuşak olmasına dikkat edin lütfen. Neredeyse ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Ve artık hamurumuz hazır. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse elimize yapışıyor. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Tereyağını hamura sonradan eklememizin nedeni hem poğaçalarınız daha lezzetli oluyor, hem de hamurunuz daha elastik ve esnek bir hamur oluyor. Sizler de bu şekilde yaptığınızda aradaki farkı eminim göreceksiniz. Tereyağı ve hamur tamamen bütünleşene kadar güzelce yoğuruyoruz. Bu esnada ilk olarak hamur elinize yapışacak. Kesinlikle un ilavesi yapmayın. Hamuru yoğurmaya devam edin. Sonrasında güzel bir kıvam alacaktır. Ve artık yeteri kadar toparladım hamuru. Şimdi tezgaha alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yoğurma kabına da en ufak bir hamur dahi bulaşmadı. Çok güzel, yumuşacık, köpük köpük bir hamur oldu. Hamuru bu şekilde tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Daha kaliteli ve özlü bir hamur elde ediyorum. Her hamur işi tarifimde olduğu gibi yine hamuru hamur kesme kartıyla yoğuruyorum. Bu çok pratik bir yöntemdir. Özellikle bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hele ki böyle ele yapışan bir hamur ise yoğurmanız çok daha kolay olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yumuşacık güzel bir hamur oldu. Şimdi yoğurma kabın içerisine alıyorum. Hamurun üzerine düzelttikten sonra bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Ne kadar güzel mayalandığını görebiliyorsunuz. İçerisindeki soda sayesinde daha da köpük köpük bir kıvama geldi. Şimdi hamurun havasını alıyorum. Daha sonrasında da hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra da yaklaşık olarak 1 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum.
Sizlere de tavsiyem lütfen tarifi yaparken belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek yapın. İnanın çok daha güzel bir hamur elde edeceksiniz. Hamura yuvarlak bir form verdikten sonra hamuru ikiye kesiyorum. Daha sonra bezeleri eşit olacak şekilde 20 eşit bezeye ayırıyorum. Bu tarifimizden 20 tane poğaça elde ediyoruz. Oldukça da bereketli bir tarif. Hamuru ilk olarak silinir haline getirdim. Daha sonrasında dilimliyorum. Kesmiş olduğumuz hamurları hemen yuvarlayarak bir bezin üzerine alalım. Bezin üzerine almamın nedeni hamurun yapışmaması. Çünkü mayalı bir hamur olduğu için diğerlerini yuvarlayana kadar baştaki yuvarlamış olduğumuz bezeler tezgaha yapışacaktır. Tamamını yuvarlayıp beze haline getiriyorum ve bezin üzerine alıyorum. Şimdi kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını tabağın içerisine alıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı su ekliyorum. Bu ikisini güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım hamurları bu bulamacın içerisine batıracağım. Ve yumurtalı suyumuz artık hazır. Yuvarlamış olduğum bezeyi ilk olarak yumurtalı suyun içerisine batırıyorum. Daha sonrasında da kavrulmuş susamın içerisine batırıyorum. Üstü tamamen susam kaplamalı olacak. Şayet evinizde kavrulmuş susam yoksa çiğ susamı tavaya alın. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak kavurup aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Poğaçalarımızın üzeri çıtır çıtır olacak. Bol susamlı, bol lezzetli ve simit tadında olacak. Hamurların tamamına aynı işlemi uyguluyorum ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Bezelerin tamamını hazırladım. Üzerine bir bez kapatıyorum ve 15 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Süre sonunda bezi üzerinden alıyorum ve bıçakla çizikler atıyorum. Bu aşamada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açalım. Fırının tamamen ısınmış olması gerekiyor. Ben bu tarifimde poğaçalarımı sade yaptım. İsterseniz dilediğiniz iç harcıyla bu poğaçaları hazırlayabilirsiniz. Ve artık poğaçalarımız fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda poğaçalarım nar gibi kızardı. Alt üstü güzelce pişince fırından çıkarabilirsiniz. Poğaçalarınızı fırından çıkardıktan sonra üzerine bir bez kapatın ve bir 10-15 dakika boyunca bekletin. Daha da yumuşak, daha da güzel olacaktır. İçini çekecektir. Süre sonunda servis edebilirsiniz. Poğaçamızın altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Hemen içinin güzelliğini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. İçerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Simit tadındaki poğaçalarımız artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.